Hepinizin bildiği gibi Oyun Makinesi kanalı aynı zamanda Türkiye Bağımsız Oyun Oynama ve İnceleme Derneği'nin başkanlığını yapmaktadır. Başkanlığımızın bu hafta bize göndermiş olduğu oyunun ismi Figment 2. Birinci oyunu kısaca anlatıp ikinci oyuna geçelim. İkinci oyunda yakın zamanda çıkacak. Ne zaman çıkıyordu? 9 Mart'ta çıkıyor. Çok az bir zaman. Başkanlığımızın uzun uğraşlar ve çabaları sayesinde dedik ki geliştirici ve yayıncı ekibe bu oyunun ikincisi madem çıkıyor ilk oyunu neden ücretsiz yapmıyorsunuz? Başkanlığımızın da sponsorluğunda ilk oyunu 9 Mart'a kadar ücretsiz bir şekilde Steam üzerinden alabileceğinizi de sizlere buradan ilanen duyurmak istedim. Kesinlikle kaçırmayın. Çok tatlı, çok güzel bir oyun ve de ücretsiz. Aynı zamanda oyunun Türkçe dil desteği de mevcut. O zaman hemen hızlı bir giriş yapalım. Hikayesinde şöyle kısaca bahsedeyim. Evet, oyun her ne kadar puzzle bulmaca odaklı bir oyun olsa da alt tarafında aslında çok da güzel bir hikayesi ve metaforları var. Oyunda bir insan zihninin içerisinde varlık gösteriyoruz. Bu insan zihninin içerisinde korkularımız birer kabus olarak zihnimizi ele geçiriyor ve sağlıklı çalışmasını engelliyor. Bizler de Dusty adında bir ana karakterimiz ve onun yardımcı karakteri Piper ile zihnin düzgün bir şekilde çalışmasını engelleyen korkuları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. İlk oyunda 3 farklı kabus vardı bu arada hani zihin içerisinde. 3 bölümden oluşuyordu yani. Bölüm bölüm ilerliyor oyun. Her bölümde bir kabusu ortadan kaldırıp ilerliyoruz. Her bölüm içerisinde ayrı katman bölümleri de mevcut ama ana olarak 3 ana bölümü vardı. Evet, bir bölüm içerisinde odalara gir çık da yapabiliyorsunuz. O değişkenlik gösterebiliyor. Girdiğiniz odaya tekrar geri dönebilirsiniz. Bu oyunun gidişatına göre, bölümün gidişatına göre değişkenlik gösteriyor. Genel olarak bulmaca odaklı bir oyun, eksik parçaları tamamlayıp yolumuza devam ediyoruz. Ve bu bulmacalar gerçekten hem basit hem keyifli hem de oyunun hikayesine uyumlu şekilde tasarlanmış. Oyunun şimdi geçmiş olduğu mekan insan zihninin içerisi olduğu için, yani gerçek bir mekan olmadığı için bölüm tasarımları alışık olduğumuz bölümlerden çok farklı, sürrealist, aynı zamanda çok da göze hoş gelen bir tasarıma sahip oyunun genel tasarımı. Bir de şöyle bir şey var. Ufak bir kılıcımız var. Kabusun bize çıkarmış olduğu düşmanlarla kılıçla savaşabiliyoruz. Oyunda herhangi bir şiddet unsuru yok. Kapışmış olduğumuz düşmanlar hem çok sevimli hem de vuruş sekansları çok da böyle sert değil. Oyunun hikayesi içerisinde ufak birer nüans aslında bunlar. Ama en önemli kısmı ne? Tabii ki müzik kısmı. Oyunda inanılmaz bir müzik dizaynı var. Her bölümde farklı notalar, farklı müzikler duyabiliyoruz. En önemlisi de bosslarla kapışırken müzik seslerini duyabiliyoruz daha fazla. Müziğe ciddi anlamda yer vermişler ilk oyunda. Kesin. Özellikle güzel bir kulaklıkla dinliyorsanız o müziklerin böyle tadını doya doya çıkartabilirsiniz. İlk oyun 2017 yılında Bedtime Digital Games tarafından yayınlanıyor. Bu firmada 2013 yılında Danimarka'da kurulmuş 15-20 kişilik gerçekten tam manasıyla bağımsız bir oyun firması aslında. Bir de firmanın bir oyunu daha vardı, The Force Quartet. Bu da ışıkla ilerlediğimiz bir oyundu. Onu da oynamıştık. O da Biz bir ruhu canlandırıyorduk orada. Zihinden çıkmışlar, ruha bu sefer. bağımsız bizim işimiz galiba. Ama çok güzel yapmışlar. O oyun da çok güzeldi. Eğer Güzel. isterseniz onun da incelemesini seve seve kanalda yaparız. Bir de şöyle de bir şey vardı oyunda. İlerlediğin zaman evler var sağlı sollu böyle. Işıkları yanmıyor. Ama gidip her kapıya vurabiliyorsun, tıklatabiliyorsun. Kapıyı tıklattığın zaman içerideki sana sesleniyordu. Aktifti yani. Her kapı aktifti. Canlı bir şey vardı. Bölüm tasarım vardı. Hatta Piper'la, yani yanındaki kuşla beraber diyaloglar esnasında Piper soruyor. Bunlar neydi yani? Bu evdekiler kimler? Neyin nesi? Bu sesler neyin nesi diyor. Bu diyor zihnimizin içerisinde korkularımız yüzünden kapalı kapılar ardında kalmış olan düşüncelerimiz, fikirlerimiz de diyor. Yani oyunun gerçekten hikaye anlatımı çok özgündü ya. Çok farklı bir şey düşünmüşler aslında. Yani şöyle bir şey var. İnsan zihninin ne kadar çok bulanıklaştığını burada bize anlatmaya çalışmışlar aslında. Bence de başarılı olmuşlar. Oyun isminin hakkını gerçekten tam manasıyla veriyor. Yani Figment tam böyle kelime manası olarak baktığımız zaman hayal ürünü gibi bir translate'i var. Oyunun baştan sona bir hayal ürünü olmakla beraber aslında uzaklaşmış olduğumuz gerçekliğe çok güzel bir atıfta bulunuyor. Evet, ilk oyunu böyle hızlıca bir değindikten sonra En asıl güzel ikinci oyuna geçelim. yanında ne biliyor musun? 5-6 saatte böyle çıtır çerez tek oturmaya bile bitirebilirsiniz. Çok güzel bir oyun ve ücretsiz olduğunu tekrar söyleyelim. Buradan girip hemen Steam'e alın oyunu, oynayın abi. Siz oyunu alırken biz de hemen ikinci oyuna geçelim o zaman. İkinci oyunda da yine aynı şekilde devam ediyoruz aslında. Zihinde oluşan kabusları, korkuları aynı şekilde devam ettiriyoruz. Temizlemeye devam ediyoruz. İkinci oyuna geçmeden önce ikinci oyun henüz yayınlanmadı. Bu inceleme yayınlandığında büyük bir ihtimal 1-2 gün sonra, yani Mart'ın 9'unda oyun çıkmış olacak. Bizler sağ olsun geliştirici firma dediler ki derneğinize özel olarak sizlere bu oyunun incelemesini... Hatta bize attıkları mailde diyor ki
sizin sevebileceğiniz ve sizin kitlenizin çok sevebileceği bir oyun bu. Evet. Bu çok güzel, çok gurur verici bir şey. Yani bu Kesinlikle. şaka değil. Gerçekten adamların atmış olduğu mailde öyleydi. Sağ olun. Sağ olsunlar, Çok güzel var bir olsun. tercih. Yani Türkiye'de yollayabileceğiniz nadir bağımsız oyun kanallarından bir tanesiyiz zaten. Evet, oyun hikayesine geçelim. İkinci oyunda da yine aynı mantık var aslında. Yine Evet. bir insan zihnindeyiz. Yine bu insan zihninin içerisindeki korkuları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu korkular birer kabus olarak insan zihnine çöreklenmiş durumda. Ama burada şöyle güzel bir gelişme olmuş hikaye anlatımında. İlk oyunda oyunu oynarken böyle tam olarak neredeyim ben, ne yapıyorum onu tam anlayamıyordunuz. Oyun içerisinde topladığımız bazı anı parçaları var. Böyle mor taşlar var. O mor taşlara vurduğunuz zaman Bir flashback gibi bir şey zihnin oluyor. içerisinde kaybolmuş anıları buluyorsunuz ve bu anılar insanın hayatında yaşamış olduğu anıların bir yansıması oluyor size karşı. İlk oyunda bu fotoğraf şeklinde Fotoğraf gösteriliyor. albümü vardı. İkinci oyunda bu bildiğin sinematik şeklinde hikaye anlatımı olmuş. Bunun haricinde oyun içerisinde de böyle çok tatlı böyle ara sahneler var. Burada da yine hikaye sunumunda oyuncuya oyunun ne olduğunu göstermeye çalışıyorlar. En önemlisi oyuna eklenen bir özellikten bahsetmek gerek burada. Co-op özelliği oyuna entegre edilmiş. İlk oyunda yoktu. İkinci oyunda co-op oynayabiliyorsunuz. Co-op'tan kastımız online bir co-op'tan bahsetmiyoruz. Lokal co-op dediğimiz biri klavyeyle biri herhangi bir kontrol cihazıyla oynayabiliyor. Birinci karakter olarak Dusty'yi kontrol ediyoruz. İkinci karakter olarak Piper dediğimiz uçan kuşu kontrol ediyoruz. Burada da yine bulmacaları çözerken bizlere yardım ediyor. Uçan kuş mu? Uçmayan kuş var mı? Yani, Deve kuşu. evet. O da uçuyor. Biraz uçuyor. Co-op modunu çok kısa bir süre bir denedim hani nasıl bir fark var diye. Co-op dışında da tek başıma oynadığımda benim şöyle bir endişem olmuştu. Ulan dedim tek başıma oynarsam acaba oynanış noktasında bir sekteye uğrayan bir şey olur mu diye. Hiç fark edilmiyor bile. Yani co-op olduğunu ben orada ana ekran yerinde görmesem kesinlikle anlamazdım. Burada hemen bir parantez açmak istiyorum. Bu aynı durum şeyde de vardı. Evil West'te de hatırlıyorsan. Evet. Oyun co-op ama sen co-op olduğunu hiç hissetmiyorsun. Bazı oyunlar vardır ya böyle kırar. Co-op yapacağız diye oyunun single player kısmını bozarlar. Bakınız Bunda Dead da- Space 3. Bunda da öyle bir şey yoktu. Sağ olsun geliştirici firmayı buradan bir kez daha tebrik ederim. İkinci oyunda metaforlara çok daha fazla yer verilmiş. Göndermeler çok fazla var. Özellikle bir ilerleyen sahnelerde söyleyeceğim size onu. Bir tane gönderme var. Çok hoşuma gitmişti. Buradaki metaforlardan en güzeli şuydu. Dedik ya insan zihnini ele geçiren korkular var. Bu korkuları, kabusları ortadan kaldırmak için bölüm bölüm ilerlerken sokak lambaları var. Yaktığınızda o zihindeki korkular dağılıyor. Daha doğrusu bilgeliğin yani bu ışığın insanın ufkunu genişleten, korkularından uzaklaşmasını sağlayan çok güzel bir şekilde yansıtı. Çok hoşuma gitmişti ya. Oyun içinde bir de genel olarak da çok ışığı da kullanıyoruz bu arada. Hani Fazlasıyla. ışıklarla aslında kabusları ortadan kaldırıyoruz. Kabuslara yarattığı şeyleri kaçınabilmek için de ışık kullanıyoruz. Özellikle aslında. ilk bölümde hani oyunun diğer bölümünde ışıklardan sonra farklı metaforlar da Farklı kullanılıyor. şeyler de geliyor. Ama ilk bölümde bunu kullanmaları benim hoşuma gitmişti. Aksiyon kısmını da bu arada çok geliştirmişler. İlk oyunda özellikle kılıç kullanırken biraz böyle yavan geliyordu. Vuruş yavan. hissiyatı falan kötüydü böyle ama ikinci oyunda bunu çok güzel kurtarmışlar. Kılıçla darbe vurduğunuz zaman bir de onun şarjı bir hata var. Şarjı hatanı yaptığınız zaman gerçekten tatminkar. Ki bu oyun bir aksiyon oyunu değil. Değil. Bu oyun bir bulmaca oyunu. Ona rağmen yine tatlı bir aksiyon koymaları güzel olmuş. Eğlenceli yani. Bir şey değil, sıkmıyor seni. Yani sürekli bir puzzle üzerine gitse o biraz sıkıcı olabilirdi ama burada o aksiyon kısmı da birazcık eğlence katmış. Eğlence demişken o zaman oyun içi diyaloglarından biraz bahsedeyim. Oyun içi diyalogların bu kadar insanı mutlu ettiği, keyiflendirdiği bir oyun görmedim açıkçası. Hani son zamanlarda çıkan oyunlarda çok konuşan karakterler var. Boş mizah yapan karakterler var. Ama insana gerçekten bir şeyler katmaya çalışan, bir derdi olan, derdini anlatmaya çalışan bir diyalog tasarımı, replikler, sözler çok duymamıştık. Genelde boş boş sözler işte ha siktir oradan tüh kahrolsun lanet olsun gibi boş boş mizah üzerine yapıyorlardı ama burada çok daha insana dokunan mizahlar vardı. Çok hoşuma gitti benim. Burada en önemli nokta bence şu. Her insanın kendinden bir şeyler yakaladığını gördüğü zaman o hissiyatı yakalaması bambaşka bir şey. Nasıl bir cümle kurdum ben de bilmiyorum ama öyle oldu işte. İlk oyunda olduğu gibi yine bu oyunda da müziklere yer verilmiş. Fazlasıyla. Burada çok daha üzerine koymuşlar. Ya genel anlamda ikinci oyun, birinci oyun daha geliştirilmiş, cilalanmış hali aslında. Müzik noktasında da bunu yapmışlar. Yer yer böyle adım attığınız yerlerde bile sesler, müzikler, ezgiler çıkıyor. Mesela piyano köprüleri var. Böyle yürüdükçe tın 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 sesler geliyor. İnce düşünülmüş tasarım detayları vardı oyunda. Bir de her bölümde şeyler de var. Müzik aletleri falan da var. Orada sürekli böyle alttan bir tını geliyor sana yani.
yani. Böyle trompet var falan, farklı Evet. şeyler var. Bir sürü müzik aleti var. Onun yanından geçerken de alttan böyle güzel bir ezgi veriyor sana aslında. Çok çok güzeldi lan oyun. Hakikaten çok güzeldi. Bulmaca odaklı oyunlara uzak olan insanlar ya sıkılırım falan diyebilir. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten sıkılmıyorsunuz. Keyifle oynuyorsunuz. Bir de oyun zaten çok uzun değil. Yani 5-6 saatlik. Kısa İkinci oyunu yine 5-6 saatlik bir oynanışı var. Bir de diyelim hadi takıldınız bulmacanın bir yerinde. Hemen yardımcı kuşumuz, uçan kuşumuz Piper geliyor. Diyor ki göndermeli konuşuyor bir de. Ya diyorum oyunda hakikaten her nokta ince düşünülmüş. Göndermeli konuşuyor ve diyor ki bazen diyor kavga gürültüyle işler çözülmüyor değil mi diyor. İnsanları pataklamayı bırak da diyor biraz aklını kullan diyor. Bak diyor şunu şöyle yapsan daha iyi olabilir aslında diyerek çok güzel göndermeler yapıyor. Dedi ki iki karakter var diye. Biri Dusty, biri Piper diye. Dusty daha çok böyle güç, kuvvet, cesareti temsil ederken Piper aklı, bilgeliği, ışığı temsil ediyor. Oyun daha yani karakter noktasında bile metaforla, göndermeyle başlıyor yani. Çok güzel düşünülmüş ve uzun zaman üzerine çalışılmış bir oyun bence bu. Düşünce olarak diyalogların yazılımı, bölüm tasarımları hepsi bir şey bence. Bölüm tasarımlarına demişken bu arada şunu da ekleyelim. Oyunda bazı yerlerde sürekli aynı şeyleri yaptığınız zaman sıkılabilirsiniz ama bunda genel olarak problem yoktu. Sadece birkaç puzzle'ı uzatmışlardı o kadar. Onun dışında hani böyle puzzle oyunları genelde sıkıcı olur ama Evet. bunda öyle bir şey yoktu. Birkaç yerde sadece. Sadece kitapların böyle havada uçuştuğu bir bölüm. O bölümün ismi de çok enteresandır. Etik labirent. Etik labirent. Yani aslında kaybetmiş olduğumuz, özellikle son zamanlarda kaybetmiş olduğumuz önemli bir değer. Etik. Hani diyoruz ya bu yaptığımız doğru ama etik değil. Bu etik labirenti sanki bilerek uzatmışlar. Bir şeylerin mesajını adamın gözüne soka soka vermişler o bölümde. O bölümde kitaplar eşliğinde bulmacaları çözüyoruz. Kitapları okuyoruz. Bazı kayıp sayfalar var, onları bulmaya çalışıyoruz. Tamamıyla bilgi ve bilgelik üzerine, ahlak üzerine düşünülmüş bir bölümdü. Etik labirent bölümü bayağı bildiğin özenle tasarlanmış. Özellikle o bölüm yani. Aslında bir metafor daha verelim hemen burada. Onu da sen anlat kısaca. Bir de şöyle bir bölümümüz vardı. Metaforlar içerisinde adaletin peşinde. Lan dedim acaba bu oyun Türklere özel mi çıkartmışlar? Yani gerçekten düşünmeye başladım. Çünkü oyun hem Türkçe hem fiyatlandırma. En azından ilk oyunun fiyatlandırması gayet uygun fiyatı. Şimdi ikinci oyun hangi fiyattan çıkar bilmiyorum ama ben adamlara mail attım. Dedim derneğimiz olarak özel fiyatlandırma istiyoruz sizlerden dedik ama bakalım ayın 9'unda ben de merakla bekliyorum Türkiye fiyatlandırmasını. Kaybettiğimiz birçok değeri oyun gözümüze soka soka anlattı bize. Bu adalet bölümü de ya çok enteresan. Çok etkilendim ona bölümde. Karakterimiz yeni bir bölüme giriyor. Ortada bir karakter var. Daha önce görmediğimiz bir karakter böyle baygın bir şekilde yatıyor. Ölü değil ama baygın. Kafasında böyle yıldızlar uçuşuyor. Bu ne diyor? Bir yanına gidiyor bakıyor. Diyor ki bu diyor adalet fikri diyor. Adalet düşüncesi diyor. Ne olmuş buna diyor. Birileri saldırmış diyor. Linç etmiş bunu diyor. Hani etkisiz hale getirmiş. Bu sefer o bölümde adaleti kimler bu hale getirmiş? Neden adalet bu hale geldi diye dedektiflik yapıyoruz. İpuçları arıyoruz. Zanlıları sorguluyoruz. Diğer fikir odalarına tek tek kapılarını çalıp adalete ne oldu? Nerede bu adalet? Bu adaleti kim bu hale getirdi diye soruyoruz. O bölümün sonunda bulmuş olduğumuz delilleri bir mantık cihazı var. Derliyoruz, topluyoruz, içerisine koyuyoruz. Cihaz çalışmaya başlıyor. Eğer doğru şekilde delilleri sunmazsak mantık cihazına diyor ki bu diyor akla yatkın değil diyor. Senin bana sunmuş olduğun deliller diyor. Git araştır bir daha gel diyor. Gidiyoruz araştırıyoruz tekrardan doğru bir şekilde delilleri sunduğumuzda evet diyor. Bu daha akla mantığa yatkın diyor. Ve orada size suçluyu söylüyor. Suçluyu söylerken de suçlunun da kim olduğunu ben söylemeyeyim hadi burada spoiler olmasın. Suçlu çıkan kişi aslında yani çok enteresan. Kendince haklı olsa da adalet duygusuna, adalet düşüncesine vermiş olduğu zarardan dolayı bayağı bildiğin hapse atıyoruz. Kafese koyuyoruz yani. Bir de o şeyi de söyleyelim mi? Karakter vardı hani sürekli peşinden koşuyordun. Diyorsun soytarıyı diyorsun. Soytarıyı diyorsun. O zaman Palyanço. tamam onu da söyleyelim. Oyunda bir soytarı var. Oyunun başından beri durmadan onu kovalıyoruz. Çünkü zihnin içerisindeki kabusları onun çıkarttığını zannediyoruz. Ki kısmen haklı olduğumuz yerler de var. Oyunun yarısında soytarıyı bayağı sıkıştırıyoruz köşeye ve diyoruz ki yani derdin ne lan senin diyoruz. Derdin ne birader? Yeter artık şu zihni bir rahat bırak. Yani bir işini yapsın, işine gücüne baksın diyoruz. Soytarı bize çok güzel bir cevabı var. Soytarı diyor ki siz diyor gerçekten benim mi kötü olduğumu zannediyorsunuz? Ben diyor bu zihne zarar vermek için burada değilim aslında diyor. Benim diyor çok daha başka amaçlarım var. Eğer diyor bunu anlasanız diyor amacımı zihni meşgul eden diğer sebeplere koşarsınız. Bunun sebebini söylemeyeyim. Oynayın. Soytarı aslında neden bu zihni bu kadar kullanılamaz hale getirdiğini, bu kadar kabuslar görmesine sebep olduğunu varın oynayın siz anlayın.
Son o zaman bombamızı da söyleyelim. Bombamız değil de Bosslarımız. benim çok hoşuma giden bir şey bu. Bosslarla savaşmaya başlamadan önce bosslarla tabii ki diyaloğa geçiyoruz. Bossların farklı ses tonları, farklı karakterleri var. Bosslarla savaşa başlarken bosslar şarkı söylemeye başlıyor. Hem de kendi ses tonunda. Yani bosslarla savaşırken karşımızda bir düşman var. En nihayetinde boss dediğim bir düşmandır. Ve onunla kapışırken bossların gayet eğlenceli, metaforlu şarkılar söylemesi pek alışık olduğumuz bir şey değildi. Çok ince düşünülmüş yine detaylardan bir tanesiydi. Bu arada tekrardan Bedtime Digital Games'e teşekkür ediyoruz. Bu oyunu bizlere gönderip böyle bir güzelliği bize kattıkları için sizler de hemen ilk oyunu alıp kütüphanenize ekleyin. İkinci oyun için de 9 Mart'ı bekleyin. Bence çok güzel bir deneyim olacak sizin için. Genel olarak toparlarsak dediğimiz gibi hem ilk oyun hem ikinci oyun düşünce yapısı olarak, tasarım olarak çok güzeldi. Özellikle bölüm tasarımları, birbirini tekrar etmeyen bölüm tasarımları, oynarken sizlere aşırı derecede keyif veren müzik tasarımı, bulmacalar, metaforlar, göndermeler, bir insanın işin ahlaki değerlerin ne kadar önemli olduğunu gösteren çok güzel bir oyundu. Ahlaki değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğini, aynı zamanda zihnimizi meşgul eden yersiz korkularımızı ve endişelerimizi çok da fazla kafaya takmamamız gerektiğini gösteren tam kafa dağıtmalık, çerezlik bir oyundu. Türkçe dil desteğinin olması, umarım yerel fiyatlandırmayla da çıkarsa da uygun bir fiyatla alınabilecek, herkesin oynamasını rahatlıkla tavsiye edebileceğim oyundu. Bir ara fırsat bulup birlikte bir co-op Ben oynayalım. tekrardan oynarım. Kesinlikle tekrardan oynamak Ben isterim. de oynamak isterim. O zaman kapatalım. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için abone olmayı unutmayın. Yorum da yapın. Oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Oyunla kalın.